Ya şey yazdım, bu Johnny Depp Amber Heard mevzusu var ya, bunlar boşanıyor işte, Amber şiddet uygulamış, bilmem ne olmuş falan, böyle bayağı sıkıntılı bir ilişki geçirmişler cartçurt. Yani daha önce paylaştığım, söylediğim bir cümle, tamam bak, Johnny Depp ve Amber Heard davasına azıcık göz attım, yine anlıyoruz ki bu dünyada insana en çok azap veren şey meşrebine uymayan kimseyle beraber olmaktır. Şimdi buna karşı hayır, meşrebine uymayan biriyle beraber olursan hayatın cennet gibi olur falan diyecek adam var mıdır? Sanıyorum ki aklı olup bunu söyleyecek adam yoktur. Ben de bunu söylüyorum. Adam gelmiş şey yazıyor. Vay infoya bak. Yani ulan Tana. Birisi sana, kardeşim bu Twitter hesabında daha önce kimsenin sahip olmadığı bilgiler size dağıtılacak, müthiş analizler olacak falan diye bir bilgi mi verildi yani? Çok garip ya. Ben bizim deli olana bir bakayım geleyim arkadaşlar. Namussuz Amber Depp'in kariyerini bitirdi. Karayip Korsanları devam filmi çekilirken filmden atıldı. Amber adama şiddet yaptı diye suç atınca. Disney'indi değil mi o, yanlış hatırlamıyorsam? Onların bok yemesi. Aptal herifler bilmeden etmeden, daha hiçbir şey ortaya çıkmadan ve attık biz sen ulan yazıklar olsun falan yaparlarsa olacağı bu, anasını satayım. Dangalaklar. İnşallah Johnny Depp bağırtır ya. Ben bir kısmına baktım şeyin de. Ee, Davanın falan çok tatsız tatsız oğlum. Adam böyle kötü kötü oluyor anlatırken falan. Allah kimseye yaşatmasın. Şimdi Disney özür dileriz falan diyor. Ağlasınlar anasını satayım. Salak bunlar, sözde Dip'in biz kadınların yanındayız imajı vermeye çalıştılar. Hocam niye kadınların yanındasınız ki? Ben bu olayı anlamıyorum. Biz kadınların yanındayız. Niye? Yani sizin şirket olarak haklının yanında olmanız gerekmiyor mu? Sizin kadınların, erkeklerin ya da X bir topluluğun yanında olmanıza gerek yok ki. Yani doğru istiyorsanız doğrunun, hakikatin yanında olmanız gerekiyor. Ya özellikle Amerika'da bu mevzu çok garip yerlere gidiyor ya. Değişik. Evet, o akım maalesef başa bela. Mesela geçen şey oldu, bu metro saldırısı oldu ya. Metro saldırısının zanlılarından bir tane, hatta ana zanlısı sanırım yani. Siyahiymiş. Televizyonda zanlı falan diyemediler oğlum. Hani siyahi olduğu için suçluyor falan gibi bir şey çıkacak diye. Hani böyle diyor, böyle muhtemel bilmem ne, hani böyle, anladın mı? İyice seyreltiyor da seyreltiyor böyle. Ya kardeşim zanlı yani, hani anladın mı? Zanlı. Değişik. Asıl böyle yaptığında şey düşünüyor adam. Ha, siyahi diye bunu yapıyorlar. Asıl bunu yapman yanlış. Ama işte tabii, gel de anlat. John abim haklı bu mevzuda. Bak şey vardı ya, dava mevzusu. Çok ders alınması gereken de bir mevzu bence. Neydi Johnny Depp? Aha. Yani hayatımızda dikkat etmemiz gerekenler, çok önemli bir mevzu tabii ki oğlum. Adamın ömrünü kararttı, görmüyor musun? Hayatını bitirdi ya. Emir Taşseten, teşekkür ederim desteğin için, eyvallah abi. Sabit Balsever, Emir Doğuhan aramıza katılmışlar. Pukiyat 3. ayını kutlamış. Mertcan aramıza katılmış. Eyvallah, aramıza katılan agalar, teşekkür ederim. Karısı adamı dövmüş. Dövmeyi geçiyorum. Ya dövmeyi geçiyorum diyerek burada bu fiili küçültmüyorum. Orası ayrı bir mevzu. Yatağına sıçmış. Yatağına sıçmış. Neden yatağına sıçıyorsun? Aynı zamanda orası senin de yatağın. Bir de aldatmış da. Ulan puh, nasıl bir belaymışsın sen ya. Bir de yatağa sıçmış, suçu köpeğe atmış. Utanmaz arlanmaz. Yazık ulan, sıçtın yatağa. Bari de ki evet, ben Amber Usta sıçtım de. Delikanlı gibi arkasındadır ulan yaptığının. Ben sıçtım de.
Ama şey yapıyor bu da. Bir de suçu köpeğe atıyor. Jüri soruyor, diyor ki köpeğin olmadığını nereden biliyorsun? Köpek de küçük bir köpekmiş, tamam mı? Hani oradan biliyorum diyor. Çok garip ya. Boji'ye suç atar gibi harbiden. Böyle kısa kısa belli kısımlarını koymuşlar bak bu. Müzik çalma kardeşim ya. Ms. Heard made some quite heinous and disturbing criminal acts against me. There were arguments and things of that nature, but never did I myself reach the point of striking Ms. Heard in any way, nor have I ever struck Azıcık anyone hızlandırıyorum. in my life. I've probably been in the industry 30 plus years, 35 years. Never had any problems, anything like that. And I'd met many people over the years, many of the people, the opportunity to talk to those people and to give advice to these people. And my goal is the truth. My goal is the truth because it killed me that people that I had spoken with, that I had met with over the years, who maybe were in a not such a great position and they needed advice, and I gave them the best advice I could. All I could think of was that those people would. Çok kötü bir durum oğlum. Yani düşünsene, uzun süredir bir de takılıyorsun falan, hani tanıdığın, bildiğin, seni bilen, konuştuğun, belki yararının dokunduğu insanlar. Sonra bu kadın çıkıyor, aa böyle böyle yaptı falan diyor. O insanlar millet anana avradına sövüyor. İşinden çıkar işte, yani hani iş kısmında ciddi zorluk yaşıyorsun. Çevremdeki insanlar gidiyor falan. Çok tatsız. Would think that I was a fraud and that I lied to them. So I had to wait for my opportunity to address the charges, which were criminal charges, and they just weren't true. So I felt the responsibility of clearing the record as the only way that I could get to the Adam point where I could evet speak. adam çökmemiş arkadaşlar. 50 küsur yaşında, 58 yaşında adam. Evet. Hani bence 58 yaşında bir adam için pek çökmüş değil. Has really taken this full 6 years, and it's been 6 years of trying times. It's very strange when one day you're Cinderella, so to speak, and then in 0.6 seconds you're Quasimodo. And I didn't deserve that, nor did my children, nor did the people who have believed in me for all these years. I didn't want any of those people to believe that I had done them wrong or lied to them or that I was a fraud. I pride myself on honesty. I pride myself on truth. Truth is the only thing I'm interested in. Lies will get you nowhere, but lies build upon lies, and build upon lies. It's too much to cover. I'm obsessed with the truth, and so today is the first opportunity that I've been able to speak about this case in full for the first time. Mr. Depp, how do you feel about the intimate details of your life being aired in this process? As a father. Çok kötü düşünüyordur tabii ki, ne düşünecek? Anasını satayım, adamın bütün özelliği, hayatı, şusu busu, her şeyi ortada, canlı yayında oturup izliyoruz ya, böyle bir şey olabilir mi? Raising kids, when they were very, very little, it was important to me, very important to me, to try to shield my children as much as possible from looking at their father or their mom, for that matter, as novelties. I didn't want my children to experience hordes of paparazzis. So I was always a very private person. So for me to come up here and stand before you, or sit before you, all spill the truth, is quite exposing. And it's unfortunate that it's not only exposing for myself, it's exposing for my family, it's exposing for Ms. Heard, it's exposing for... It never had to go in this direction. And so I can't say that I'm embarrassed because I know that I'm doing the right thing. How did your experiences observing your parents as a child affect your approach to your relationship with Ms. Heard? In the beginning of my relationship with Ms. Heard... Ayık olma oğlum işte, bak bir anda biriyle beraber olursun böyle, ebeni beller. Ama gerçi Johnny Depp de ilişkiye başlarken şey yapmamıştır. Aa ne kadar da kötü bir kadın, hadi beraber olayım da bütün hayatımı tarumar etsin falan. Recall and what I remember, it was as if she was too good to be true.
She was Yok attentive. henüz. She was loving. She was smart. She was kind. She was funny. She was understanding. And we had many things in common. Certain blues music and music, literature, things of that nature. So for that year or year and a half, it was amazing. There were a couple of things that I don't know stuck in my head that I noticed that I thought might be a little bit of a dilemma at some point. For example, I worked quite a lot, and when I would come home from work, come in the house or the hotel, and she would sit me down on the couch and give me a glass of wine, and take my boots off, set them to the side, and I'd never experienced anything like that in my life. I just never thought I just never experienced that before, and it became a regular thing that she did, this kind of routine. And I remember one night I came home from work, and I think she was on the phone or something, and or busy. She was doing something, and so I sat down on the couch and I took my boots off. Suddenly, Miss Hurd approached with this look on her face, and she just said, "What did you just do?" Deli lan bu arada yani. What do you mean? You took your boots off. I said, yeah, yes, I did. You were busy, you know. No, that's my job. That's what I do. You don't do that. I do that. Okay, all right then. And then she said, let me get you a glass of wine. And she brought me the glass of wine. But I did take pause, of course. Çok garip oğlum. Çok değişik. Hani ben her gün senin botunu çıkarıp sana şarap getiriyordum günlerdir. Bu sefer kendini çıkardın falan diye bir insan neden üzülür ya da kötü bir şey hisseder ki? Eder bana eyvallah, teşekkür ederim abi. Ne kadar boş şeyler için trip atıyor insanlar birbirine, değil mi? Yani yapmayın arkadaşlar. Burada herkes what the fuck falan yapıyor ama muhtemelen birçoğunuz, hepiniz değildir, birçoğunuzdur ama o. Ya da ciddi bir kısmınız diyeyim. Böyle garip, çok umursanmaması gereken belki de mevzular için normalde kız arkadaşınıza, erkek arkadaşınıza böyle şeyler yapmışsınızdır diye tahmin ediyorum. Çevremde de görüyorum. Duyuyoruz da. Bizi sal. Niye salayım arkadaşlar? İnsan değil misin? O da insan. Sen de insansın işte. Hiç olmadı ki diyen var. Ben yaparım her zaman. İşte dürüst. Yok ki be abi. Kusura bakmayın, ben de rutinim bozulunca sinirleniyorum. Ya hadi bak. Yani ben burada şeydir muhtemelen. Okey, sinirlen. Geçen bir tane şey gördüm abi, o çok kötüydü. Niye bilmiyorum, şu an aklıma o geldi. Bir kadın yayında da açmış mıydık gerçi. Bayılma numarası yapmayı öğretiyordu millete falan. Bak bir anda aklıma o geldi ya. Sinirlendim yine, anasını satayım. 23 yıldır olmadı ki. The fact that she was visibly shaken or upset that I had broken her rules of routine. I thought that strange. And then once you notice something like that, then you start to notice other little tidbits and things that come out. And then within a year and a half, she had become another person. What did you like about Miss Heard when you first started your romantic relationship? She seemed to be the Yüzünde nur yok, Person. nur. What did you like about Meymenet Miss Heard yok when you first suratında. started your Zifiri karanlık. relationship? she seemed to be the perfect partner in a sense in my head for me because she Aga. said she's the Ya. perfect partner. Bana birlikte olunabilecek en harika kişi olarak gelmişti. Hı. Abim benim be. In a sense in my head for me because Güzel she kadın mı? Ya çok sıradan. Var mı bir şey var mı? Neyse bulamam şimdi. Çok sıradan bir kadın, öyle aa güzel kadın diyeceğim bir kadın değil. she seemed to be the perfect partner in a sense in my head for me because she, as I said, she seemed to be very Ortalama knowledgeable yani about sıradan old, obscure derken. blues music that I listened to and really liked. She was literate. She was sweet, funny, nice, all those things, you know. From the beginning of our relationship at that time. Ne for a good oğlum, year and a ortalama half, kadın işte, sokağa çıksan görürsün yani bundan bir iki tane. and then things just started to change, or things started to reveal themselves. I think is a better way to put it. The little things that you would
you question in the back of your mind, you know, if she wanted to go to bed, I'd say, oh, well, I can't sleep, you know, right now. And rather than go and just lay in a bed and stare at the ceiling, I would say, you know, I'll just watch, I'll be out here Bak watching bu da TV, garip. hanging out. And that was just not acceptable. Diyor ki onunla yatağa gidip boş boş tavana bakmaktansa diyor o gece diyor canım televizyon izlemek isterdi ve bu kabul edilemezdi diyor. Bunun için sorun çıkarırdı diyor. Yani ooo yandık anasını satayım. It's not acceptable. It would stir up some rather unusual reactions from her. I didn't understand why I, as a 50-some-year-old man, was not allowed to go to sleep when I wanted to, as opposed to when she wanted to. It started out with little things like that. So how did it come to be that your finger became injured? There was at one point where I'd stayed in one of the, sitting on a bathroom floor, door locked, she's banging away, screaming, blah, 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 and then suddenly she stopped, and I could hear her walk away. And I left the place, the room that I was hiding in, or not hiding, locked myself into, and I went downstairs in the house. There was downstairs in the house. As soon as you walk in the house, you can go upstairs. Kadın biraz ilgi istiyor sadece. Ya hadi baksın dalgasına tam kardeşim ilgi istiyor da her istediğini alacaksın diye bir şey mi var? Memnun değilsen git ayrıl. Adama hayır geleceksin falan yapıp ya da bunun için kötü davranmak çok garip geliyor bana. Bana genel olarak bir de şey çok garip geliyor ya. Yani abi bu trip mevzusu var ya. Böyle, ya da işte ya bir problem varsa bana söyle. Problemi çözebiliyorsak çözelim, çözemiyorsak bu ilişki bitsin. Hani bunu uzatmanın böyle bir gün, iki gün, hatta bir gün, iki günü geçtim, 1 saat, 2 saat boyunca bile hani böyle bir böyle tavır koyma falan hiç gereği yok ya. Sadece zaman kaybı. Başka hiçbir şey değil. Kendini de kilitliyorsun, onu da kilitliyorsun yani. Yorucu kesinlikle. Downstairs there was a sort of a rec area, pool table and such, and there was a bar, and I was a mess. I was a wreck. I was shaking, and I just didn't understand why all this was happening. So I went behind the bar. I grabbed a bottle of vodka that was there and a shot glass, and sat at the bar. She was nowhere around, and I poured myself 2 or 3 stiff shots of the vodka, first taste of alcohol I'd had in a long time. And, Denizlere then she hakim came ol, banyoda down kilitli kal. to the bar and found me there, and of course started screaming, "Oh, you're drinking again, the monster," and all that. So she walked up to me and reached and grabbed the bottle of vodka, and then just kind of stood back and then hurled it at me, and it just went right past my head and smashed behind me. So I stood up and I walked behind the bar, and there was a larger bottle of vodka, the kind with the handle, you know. I grabbed that and I went and I sat in my seat again. I opened the bottle and I poured myself a shot. Mr. was flinging insults. Yeni bir ilişkiye left, right, and başlamayı center, düşünüyordum. Düşünürken yoruldum. Teşekkürler Bixi. Eyvallah abi. Yine birinin hayatını kurtardık. Görev başarılı asker. Üste dönebilirsin. She then grabbed that bottle and threw that at me. And the way that the bar was situated and where Miss Herb was. So if I could show you, so if this is the bar where the glass was and the bottles, if this was the bar and I'm sitting here like this, she would grab the bottle and she would go there. She went there, and so I was leaning like this in the chair, looking at her. First bottle went, and got the other bottle shot. I'm in this position again, and my hand is on the edge of the bar like that, you know, leaning over the fingers like that, and she threw the large bottle, and it made contact and shattered everywhere. I honestly didn't feel the pain at first at all. I felt no pain whatsoever. What I felt was I felt heat. I felt heat, and I felt as if something were dripping down my hand, you know. And then I looked down and realized that the tip of my finger had been severed, and I was looking directly at my bones. Çok korkutucu oğlum ya böyle bir insanla beraber yaşamak. I went into some sort of, I don't know what a nervous breakdown feels like, but that's probably the closest that I've ever been. Nothing made sense, and I knew in my mind and in my heart, this is not life. This is not life. No one should have to go through this. Which finger was Bir de yüzüne sigara basmış arkadaşlar. Yani ben duyunca şok oldum ama
Hitler yeniden mi zuhur etti acaba? Bu vücutta yani. Adam şey yapıyor işte. Kadın atıyor şişeyi. Depp'in parmağı işte şu ucu parçalanmış falan. Ondan sonra yüzüne sigara basmış. Bayağı işkence yani, evet, maalesef. İlgi istiyor abi sadece biraz. Ya bu da şeye döndü. Abi oyun istiyorlar. Mr. Depp. It's the middle. It's a funny looking one. It's the middle finger. Initial wound. All these bones up here were crushed, and it looked like Vesuvius, you know. And this part of my finger now is so that because of not having use of the tip here, this is basically arthritis that kicks into the joint once that upper part of the finger is mangled. So is that the right middle finger? Right middle, yes. And is that your dominant hand? Yes, it is. Yes. Mr. Depp, I'd like to show you a picture. Mr. Depp, what is this a picture of? That's me in the emergency room. I see a detail that I'd forgotten, which is the Ms. had taken my cigarette from the ashtray and stomped it out in my face here. Do you mark on the screen where you see that? It's right above that green dot. Do you know who took this picture? I do not know. Can we please publish this to the jury? You want entered into evidence? Yes, please. The objection? All right. And so, Mr. Depp, now that the jury can see the photograph, can you again explain what that green dot is identifying? Just above the green dot is a wound from Ms. Heard taking my cigarette, and this is after the finger had gone away, and she stubbed it out in my face. On my... Allah'ım sen bizi böyle insanlarla karşılaştırma, amin. Yılmaz Güney'in kadın versiyonu demiş. cheek. For the record, this is an audio recording. It's quite lengthy, so we intend to play certain portions of it. And I watched you lie. And I then didn't punch you, by the way. I'm sorry that I didn't hit you across the face in a proper slap, but I was hitting you. I was not punching you. Babe, you're not punched. Don't tell me what it feels like to be punched. You know, you've been in a lot of fights. You've been around a long time. İşte bu ses kaydıyla da şeyi kanıtlamışlar. Yani ben vurmadım falan diyormuş sanırım. İşte hani bu ses kaydına da yumruk atmadım, vurdum sadece falan diyor. İşte vurduğunu kanıtlamış. No, yeah, No, when you have a close you didn't get punched. You got hit. I'm sorry I hit you like this, but I did not punch you. I did not deck you. I was hitting you. I don't know what the motion of my actual hand was, but you're fine. I did not hurt you. I did not punch you. I was hitting you. How are you sorry? What am I supposed to do? Do this? I'm not sitting here bitching about it, am I? You are. That's the difference between me and you. You're a baby. Because you started. You're such a baby. Grow the up, You started Johnny. physical fights. I did start a physical Yeah, fight. you did. So I had Because to out of there. yes, you did. So you did the right thing, the big thing. You know what? You're admirable. Bayağı sabırlı da, ya tabii ki bir iki tane John'un böyle videosu var. Bazen sinirine hakim olamıyor, gidip mutfak duvarlarını falan yumrukluyor ama sonra kavga anında falan gidip başka odaya kilitliyormuş kendini zarar vermemek için. O da ayrı bir kontrol yani. Kalender bir adam ya. Mr. Depp, could you please explain to the jury what Şey is heard çekiyor ya, ha evet çok iyi yaptın, ay kutlanmalısın. on those audio recordings? What was displayed on the audio recordings was very much the tone and the aggression and the... Hatta bak oradaki Physical fights. I did start a physical Yeah, fight. you did. So I had Because to out of there. yes, you did. So you did the right thing, the big thing. You know what? You're admirable. Mr. Depp, could you please explain to the jury what suratında we just heard çok on those şey audio var lan. recordings? What was displayed on the audio recordings was very much the tone and the aggression and the attitude and the need for a fight from Ms. Heard. That was, I don't know if that was some need for attention, but that was a sound that I got very used to. The squabbling, the raising of the voice to essentially excommunicate anything that I had to say about the situation. diye falan böyle şu an dava görülmeye devam ediyor halen. Ders çıkarmak lazım oğlum. Yani elimizden geldiğince tabii ki de yine de dikkat etmek lazım. En azından çalışmak lazım. Yani böyle işte bir insanla beraber oluyorsun, ondan sonra hayatın tarumar oluyor da neye havlıyorsun Altayır? Günlerdir vallahi sikini taşlarını koparıp atacağım şimdi ya.